Hepinize yeni bir Red videosuyla merhaba. Bu videomuzda nasıl verimli level kasarız, nasıl verimli etkinlikte puan kasarız veya turnuvada puan kasarız onu göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle turnuvada veya etkinlikte bize neyin puan verdiğini anlamamız lazım. Bu şampiyon eğitimi etkinliği. Şampiyon eğitimi etkinliği adı üstünde şampiyon eğiterek puanlar kazanıyoruz. Bunları daha önceden gösterdim fakat yine de kanala yeni gelenler olursa diye göstermek istiyorum. Kanal tekrar ediyor olabilir belki bilemem ama bazılarının gözden kaçabiliyor bazı videolar ve yani en azından 6 ayda bir atmakta bence sakınca yok. Neyse konuya geçelim. Şimdi öncelikle seviye yükseltme ve rütbe yükseltme. Bunlar bize puan veren şeyler. Etkinlik özelinde bu. Turnuva özelinde yükseltmeler şu ascension etmek yani o hani iksirlerle beraber bastığımız yükseltmeler ve becerileri yükseltmek. Yani şurada yaptığınız herhangi bir şey size puan veriyor. Turnuva özelinde. İksirlerle basılan mesela hani şu bastığım zaman bana turnuvadaysak eğer puan verir. Atıyorum kitap basmak şayet turnuvadaysak puan verir. Fakat etkinlik zamanı bunlar puan vermiyor. Haberiniz olsun. Şimdi bunları öğrendiğimize göre yani etkinlikte sadece seviye ve rütbe yaparak puan kastığımızı öğrendiğimize göre şimdi gelin bir seferde nasıl level kasarız ona gelelim. Öncelikle exp desteğinin %100 olması lazım. Zaten oyunu normal şartlar altında her gün oynuyorsanız, KVK'lara vesaire katılıyorsanız bu sizde vardır. Ben de neden yok? 2-3 aydır adam gibi bu oyunu oynamadım için yok. Ben şimdi alacağım. Çünkü ihtiyacım var. Zaten level kasacağım biliyorsunuz. 12 şimdi burada bir tercihte bulunmamız lazım. 12-3 ve 12-6. Neden 12? Daha öncesine gelelim hatta yani. Normal, zor, acımasız, kabus. Atıyorum siz normali dönüyorsanız çok zor bir ihtimal ama yine de. Normali dönüyorsanız da normalde dönebileceğiniz yerin en sonunu dönmeniz lazım. Eğer zora geçtiyseniz şayet ve 4'teyseniz muhtemelen verimli olmayacaktır. Buranın 3'ünü veya 6'sını dönmek. Çünkü burada 6 enerji gidiyor. Burada 4 enerji gidiyor. Bunu hesap etmeniz lazım. Yani size gelen XP'in deneyim puanının 1,5 katı daha fazla olması lazım. En az ki siz daha fazla puan kasabilin. Daha fazla level kasabilin veya hangisini derseniz. Ben puan diyeceğim bugünlük. Haberiniz olsun. O yüzden eğer zorun atıyorum burasını dönüp acımasızın 12-3'ünü dönemiyorsanız veya 12-6'sını dönemiyorsanız 7'yi buraya dönüyorsanız onu da bakmanız lazım. Yine buradan daha fazla exp alınabiliyor herhalde en son ana kadar 10, 11, 12. Siz onu kontrol edin ama yani burada kesinlikle şunu yapın diyeceğim bir şey yok. Var bir sürü ama bu onlardan biri değil yani. Bunları kontrol edin. Ben bakmadım. Genelde 12-3 döndüğüm için sıkıntı olmadı. Oyuna başlangıç hesaplarıyla başladım. Başlangıç hesaplarıyla oynamadığım zamanı da hatırlamıyorum. Ne yalan söyleyeyim. O yüzden bu konuda yardımcı olamayacağım. Şimdi 12-3 ve 12-6. Bunlar çok önemli. Ha bir de yine tekrardan dönüyoruz. Neden kabus dönmüyoruz? Kabus dönmemiz sebebimiz bize bir verimli bir şekilde silver vermiyor. Çünkü tamam daha fazla X verebiliyor. Üzerine bir de daha az zamanda alıyoruz ama daha az silver alıyoruz. Burası çok büyük bir etken. Bir diğeri de bize bu yeşil taşlardan vermiyor. Yeşil taşlar oyunun başlarında sizin için olmazsa olmaz olması lazım. Yani bu taşlar devamlı sıfır olmalı. En azından 60 en azından 70 level'a kadar. Yani maksimum 200'ü görmeniz lazım. Eğer 200'ün sonrasında bile siz 70 level'a daha ulaşmadan bu 200-300 oluyorsa siz bir şeyleri yanlış yapıyorsunuzdur. Haberiniz olsun. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Ben de şu an 1000, 1100 yani istersem 10.000 olur. Bu benim için dert değil. Ben bir şekilde kaynağı elde edebiliyorum. Çünkü antik parça, eşlik parçasına, kutsal parçaya erişimim kolay. Bu erişim kolaylığı da bana şunu sağlıyor. Yemler burası da bir yem. Bakmayın yani ben buradan her sol tıklayışım bir yem. Ben bir yerden sonra devamlı
epikleri yemlemeye başlıyorum ben. Sizin yapmamanız lazım. Bunları daha önce anlattım. Buradaki endekslerinizin hepsinin dolu olması lazım. Haberiniz olsun. Bunlara önem gösterin. Dikkat edin. Mesela benim burada full değilmiş. Niye fulllememişim? Ne planlıyorum bilmiyorum. Bakacağım. Tekrardan ben burayı fulllerim. O yüzden sizin bu gizemli parçaya yani su gibi gitmesi lazım. Her gün açmanız lazım. Her gün karakter kasmanız lazım. Her gün bundan en az 50 tane 60 tane açabiliyor olmanız lazım. Bir diğeri neyse seferden devam edelim biz. Şimdi 12-3 ve 12-6 arasındaki farka gelelim. Artık kabusla acımasız arasındaki fark o hem gizemli parça hem de silver. Daha az silver alıyorsunuz. O yüzden 12-3 döneriz genelde. 12-3'ün sebebi de kalkanlar oyunda ayakkabılardan daha fazla adı nedir? Silver veriyor. Ve 12-3 ve 12-6 arasında gerçekten çok az bir deneyim puanı farkı var. İnsanlar devamlı hesaplamalarını 12-3 üzerinden devam ettiriyor. Haberiniz olsun. Şimdi gelin bir adet bir 2 level'lıklara bakalım. Genelde 2 level'lıklar farmlanır. En azından benim taktiğim bu. 2 level'lıklar yani 7 defa olması lazım ama elimizde devam edelim. Şimdi ninja ile girdik. Neyse önemli değil. Biraz yavaş olur ilk. Bir şey değişmez. Kusura bakmayın. 12-7 bazen hani şeyi öldür görev var ya. Mortum akabı. Baş düşmanı öldür görevi. Onu yapamıyor. Deri tazısı. Ölüyor. O yüzden ninja'ya sokuyorum. O en azından 25 saniyede falan yapıyor. Hoş turunda falan da girsem. Burada alışkanlık ninja girmek. Bir aralar elim ayağımdı. Şimdi 8652. Bir tane yaptık. Deri tazısını bulmamız lazım. Yazabiliyoruz artık. Aynen. Şimdi. Farmer'ın önemi yok bu arada. Bence yani Farmer quality of life dediğimiz hayat kolaylaştıran şeyler vardır ya onlardan. Eğer elinizde ninja bile varsa daha deminki ninja bile 30 saniyede dönüyor. Önemli değil yani. Bu 2-3 oldu herhalde. 3. Bu 4 oldu. Şimdi burada size göstermek istediğim bir ufak trik var. Bu 5. Şeyden dolayı atamıyoruz tek arenadan dolayı. Bu 6. Bu 7. Bu 8. Şimdi bu da 9. Bundan sonra benim kendi taktiğim muhafız ringim bir önceki hesabımda fulldü biliyorsunuz. Muhafız ringine bırakıp burayı muhafız ringiyle halletmek. Sizin muhafız ringiniz yoktur veya ya vardır da hani açılmamıştır, gelişmemiştir. Öyledir böyledir. O zaman da aşama seçimine gelin. Normal 12-3'e girin. Ve bu şekilde 4 enerji kar ederek bu işi halledebilirsiniz. Ya 4 enerji burada kar ettim ne değişti diyecek olursanız ya bunu yüzlerce binlerce kez yapıyorsunuz ve oyunda böyle minik minik yerlerden kar ederek daha fazla enerjiye sahip oluyorsunuz. Yani bazen enerjinin size yetmeme sebebi bu. Biri bu. Yani level kasmanın güzelliği bu. Şeyde. Seferde. Bunun 3 yıldızını da göstereceğim birazdan. Şimdi bunları level atlattıktan sonra eğer bu benim için bir yemse seviye yükselt kısmına gelip bir tane içki basıyorum buna. Bu da bana oyunda alıp alabileceğim en iyi puanı veriyor. Bu arada buraya bastığım bir içki oyundaki en fazla
şey verir. Puanı verir. Böyle. Şimdi bir yıldızlıklarda ne yapıyorum diye soracak olursanız. Bir tane bir yıldızlık, bir tane içki, 1, 2, 3 yapıyorum. Çünkü şeyde yapmak bunu biraz sıkıntılı. Adı nedir? Seferde yapmak. Seferdekini de göstereyim size. Seferdekinde de 2 brutal, yani 2 tane acımasız, 12 3 1 1. Bir tane de hard yapıyoruz. Ya buradan da 2 enerji kar ediyoruz. Bundan kar ettiğimiz 2 enerji daha değerli. Çünkü daha sık yapıyoruz. Ya 3 defa da buraya girebilirsin. Buradan 2 enerji kar ediyorsun. Yani bence çok değerli şeyler bunlar. Bunlara özen göstererek ilerlerseniz çok güzel level'lar kasabilirsiniz. Daha bu videoda devam edeceğim. Bu sadece sefer için olanı. Normale pardon, zor. Zor yine 12-3. Çünkü en fazla parayı kalkan veriyor. Ve para oyundaki en önemli şey. Oyunda para da nasıl kasılır, kaynaklar nasıl harcanır falan, onları da göstereceğim. Bu da böyle fulleniyor. Ben ama dediğim gibi burada level'lamıyorum. Çünkü ya bence orada level'lamak biraz hem yorucu hem de boşa kaynak israfı gibi bir şey benim gözümde. Bence worth değil yani. Hesaplayınca oradaki gelen şeyi. Böyle böyle. Şimdi bir yıldızlıkları dediğim gibi bu şekilde level'lıyorsunuz. Sonrasında basıyorsunuz. O yüzden bir de şey de çok önemli. Adı nedir? Ee, yeşil taş. Sonuçta ben bu karakterlerin her birine bir tane yeşil taş basıyorum. Pardon, 3 tane yeşil taş basıyorum. Yani bir yeşil taş açtığımda veren bana bu karakter. Üzerine 3 tane de basıyorum. Toplam 4 tane, bir tane level 2 alabiliyorum. O da artı bir tane daha verdiğim için 5 tane ediyor. Yani yeşil taş level kasmaya başladığınız zaman su gibi, yani peynir ekmek gibi öyle fazla gidecek ki size anlatamam. Neyse. Şimdi 3 yıldızı attıklarımızı da anladık. 3 yıldızlıktan sonra ne yapıyoruz? 4'te neler yapıyoruz? Şimdi 4'te de bunları 3'leri şey yaptık ya, 10 yaptık ya, onları kullanıyoruz. Üzerine 3 tane. Ya buna biraz daha malzemesi olanlar daha fazla basıyor. Daha az uğraş, daha fazla materyal, ama en verimlisi bu. En optimali bu. Siz bunu yapın hep. Emin olun burası azalmıyor bir yerden sonra. Ya bu benim, ben devamlı şampiyon eğitimi yaparım. Devamlı yaparım. Ee, ve her zaman burası 1500'dür ve ben sefer dönmem. Bu ara yani o tarz bir şeydeyiz. Çünkü elimizde efsanevi kitabı alabileceğimiz nadide yerler var. Oranın da biri ayda 2 defa gelen şampiyon eğitimi, ha turnuvası, ha etkinliği. Önemli değil. Şimdi bunları da yaptık. 4 yukarı attığımız zaman ne yapacağız? Elimizde var mı? Bakın bayağı bir 40'a atmışlığım var, görüyor musunuz? Bunların hepsi zamanla oluyor. Yani orada burada level kasarak bunları basabiliyorum. Önemli değil. Şunları açalım. Şimdi 5'e attığımızı da bir tane bir yıldız, 5 tane de kendi içkisinden. Bunu da unutmayın. Eğer yeşilse adam, yeşil içki kullanın. Rengine göre içki kullanın. Yoksa aldığınız, şöyle söyleyeyim, şöyle göstereyim. Normalde 8.000 miydi? Kaç? 18.750, 12.500, yani %66 gibi bir şey muhtemelen. Şöyle bastığınız zaman bu 23 TL oluyor. Bu da iyi exp verir. Şey verir. Puan verir. Haberiniz olsun. Sonrasında yani bu sefer mantığını anladıysak eğer, bir de seferin ben şeyini göstereyim size. 3 yıldızlıklarını göstereyim. Tabi 4'ü de seferde yapmak okey, ama 4'ü gösterecek şu an herhalde enerjim yok. Kusuruma bakmayın. Şimdi 3 yıldızlıklar. Elimizde level'lanmamış 3 yıldız var. Ama burası zor. Şimdi yine 12-3'e geliyoruz. Çünkü en fazla silver burada. Daha az XP geliyor ama emin olun o silver'a da ihtiyacınız var. Şimdi burada toplam
23 tane oynamamız lazım. Yani 23 auto battle yapmamız lazım. Şu ekipman satış açık olabilir herhalde. Burada her şeyi satıyorsa eğer çok iyi. Ben 23 tane yapayım. Ardından 23'ün sonunda geleyim. Zaten çok uzun sürmeyecek. Ardından bir tane de normal yapacağız. Onu yapmayabilirsiniz. 3 yıldızla. Yine muhafız ringine bunu koyabilirsiniz. Ki tavsiyem, eğer oyunu bundan sonraki 100 gün, 120 gün daha oynamayı planlıyorsanız muhafız ringini açmanız. Muhafız ringi videosu var ama yine bu dönerken arkada durdurmaktansa onu da anlatayım. Muhafız ringinin size verdiği şey 120 ila 150 gün arasında tamamlanıyor. Ya bu hem oraya koyduğunuz karakterin yıldızıyla bağlantılı, alakalı, hem de sizin onu ne kadar çok kullandığınızla alakalı. Ama buradaki bu 2 yıldızlıkları sonu bir tane tıkla beraber ittirip normalde 4 enerji vermektense orada yapmak ya benim için inanılmaz büyük rahatlık. Size öyle söyleyeyim. Yani şöyle yapıyorum genelde. RSL Helper kullanıyorum. Tüm karakterleri belli bir level'da durduruyorum. Yani 2 yıldızlıkları 19'da. 3 yıldızlıkları 39'da. 4 yıldızlıkları 3 yıldızlıkları 29'da. 4 yıldızlıkları 39'da durduruyorum. Orada öyle bir seçenek var. Onun da videosunu çekeceğim. Bu yeni RSL'yi bayağı öğrendim. Hepsini anlatacağım size. Onu yaptıktan sonra oradan zaten elimde 10 tane, 20 tane, 30 tane oluyor. O 30 tanenin hepsini oraya gün içerisinde zamanla tık 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 koyuyorum. Eğer uzun bir süre yoksam bir tane 5 yıldız koyuyorum. O level kasıyor kendisini zamanla. Sonuçta 5 yıldız 10 level'sa baya level istiyor. Çünkü sıfırdan kasması en azından 3 saat, 5 saat, 8 saat. Yani uyuma zamanına oraları denk getirebilirsiniz. Bir diğeri, orası size ekin veriyor gibi düşünün ve bunu füzyon zamanlarında da bol bol yapıyor. Şimdi siz füzyona, orası herhalde 5000-5500 enerji falan cevher gibi bir şeye tekabül ediyor ve o 120 gün sonra, yani bunu yaptıktan 3 ay 4 ay sonra siz bunu tamamladınız diyelim. Şayet. Yani o zamanlar geçti ve siz bunun verdiğiniz yatırımın karşılığını aldınız. Devamında size etkinliklerde, turnuvalarda, füzyonlarda ve boş zamanlarında hem puan kasıyor hem de yem kasıyor. Bir yerden sonra sefere girme ihtiyacı duymuyorsunuz. Sefere girme ihtiyacı duymamak demek, ilerleyen zamanlarda hesabınıza kalıntı olarak çok güzel etki ediyor. Yani bir domino taşı gibi düşünün muhafız ringini. Muhafız ringi size tamamen domino taşı etkisi yaratıyor ve ilerleyen dönemlerde ya iyi ki açmışım, iyi ki yapmışım diyeceğiniz şey. Yani miningle beraber o günde 15 cevher veren sistemle neredeyse kafa kafaya yarışabilen bir sistem. Tabii onun yararı 23 saatte doluyor olması ve 23 saat içerisinde illaki oyuna bir defa girip oradan o gemini alabiliyorsun. Ama orada öyle değil. Onu 23 saatin kendine ayarlaman lazım. 23 saat ayarlaması da zor. En azından ama 8 saat, 6 saat falan ayarlanabiliyor. 1-2 saat de fire verilebilir. O kadar önemli değil. Bence yine iyi konuştuk, ettik. Bundan sonra şey göstereceğim. Zindanlarda nasıl yem kasılır? Hangi karakterler zindanlar için yem kasılmaya uygundur? Bunları anlatacağım. Bu bir bitsin. Hatta kendimi hızlıca oynatayım. Çok savaşı durdur. Yani R'ye basarsanız bu arada yeniler. Hemen bir daha oynar. 29'dan sonra sanırım bir an daha atmamız lazım. Sonrasında olacak. Ya bu 30 o kadar minik bir yerde kalıyor ki size göstermem lazım. Bak. Şimdi bunun için 4 enerji harcamaya bile değecek bir yerde kalmıyor. Emin olun. Yani şuraya harcanacak 4 enerji ziyan. Bakın. Şimdi bunu her 30'da yaptığınızı düşünürseniz o kadar fazla yaptınız ki bu 4 enerjiyi.
Bakın yani şurası için enerji harcamaktansa geliyorsun. Bunlardan birini buraya koyuyorsun. 45 dakika. Bak bir de seviye 1 benimki. Daha açamadım yani. Yeterli cevheri biriktiremedim. Bir biriktirirsem ve şunu açabilirsem burası çok güzel bana puan kasacak. Bakın. Ya buraya Arix'i koymuşum. Ya ben uyusam gelsem 9 saat içerisinde de bu oyuna bir defa gireyim ya. O kadar da olsun yani. 9 saat içerisinde telefondan oradan buradan bir defa girilebilir. Şimdi şu andaki etkinliğimiz Ateş Şövalyesi. Ben bir aralar çok fazla ihtiyacım vardı yem kasmaya. Ateş Şövalyesi'ne yem kasıyordum. Onların da videosunu çektim. 2 kişiyle yem kastığım, hatta 3 kişiyle yem kastığım videolar da var. Hızlılardı da yani 2 dakika 2,5 dakika civarında bitiyordu. Ama Ateş Şövalyesi zor, kabul. O yüzden en kolay ejderha ile başlayacağız. Şimdi ben ejderhada normalde fareyle dönüyor, şey yapıyorum. Yem kasıyorum. Şimdi fareyle kasılan yemde de şöyle bir güzelliği var bunun. Birlikleri sokalım. Şimdi zindanda yem kasmanın güzelliği, zamandan feragat ediyorsunuz. Okey. Zaman çoğu insan için değerli. Ama bu oyun gerçekten sizden zamanınızı isteyen bir oyun. Ve sen bu oyuna zamanını verdiğinde sana geri dönüş çok güzel oluyor. Burası 20 enerjiye tekabül ediyor diye hatırlıyorum. 20 enerji bir canı. Eğer siz buraya 4 yemle girerseniz size muhtemelen 4 ila 6 enerji arasında bir geri dönüş yapıyor. Yani bir zor sefer dönmüş gibi oluyorsunuz. Ama zor sefer döndüğünüzde alacağınız eşya yerine buradan adam akıllı eşya alıyorsunuz. Bir, turnuva yapıyorsunuz. Yani daha ne olsun? Hem yem kasıyorsunuz, hem turnuva yapıyorsunuz, hem de eşya kasıyorsunuz. Bunun için de en verimli yer normal 20. Yani sizin 2 milyon, 3 milyon güce kadar eşyaları kafanıza takmamanız lazım. Öncelikle yelpazenizi genişletmeniz. Bu oyuncu gücünden bahsediyorum. Öncelikle yelpazenizi genişletmeniz lazım. Yelpazeniz genişleyince zaten bir yerlere girerken ki o fazla kadro bu işleri çözen kadro olacak. Emin olun. Sizin için önemli olan ilk önce şey karakter kasmak. Siz o karakterleri kastıktan sonra kafanız rahat abi. Halledersiniz. Bunun da en güzel yolu zindanlarda yem kasmak, muhafız ringini açmak, içkileri verimli kullanmak ve turnuva zamanlarını bekleyip veyahut etkinlik zamanları ne derseniz şampiyon eğitim zamanlarını bekleyip oralardan bu yaptığınız işlem karşısında bir de geri dönüş almak. Yani olay tamamen bu. Şimdi hem ben burada döndüm, hem level kastım, hem eşya aldım, hem turnuva yaptım. Yani her şey. Şimdi şu an için gidişatımız burada. Bakın daha hiçbir şey yapmadık. Ha ben bir iki karakteri zaten halihazırda elimde olan karakterleri üste attım. Eyvallah. Ama genel olarak bir şey yapmadık. Şimdi bir de bu turnuvalara nasıl hazırlanıyoruz veya ben nasıl hazırlanıyorum onu anlatayım. Şimdi benim hazırlanmam genelde alttan üste doğru, hani böyle piramit gibi düşünün ve alttan üste doğru ilerleyerek gidiyorum. Alttakiler en böyle büyük olan yer birlikler ya. Elimde ne kadar birlik varsa onları turnuva dışında, mümkün mertebe turnuva dışında 2 yapmaya çalışıyorum. Turnuva zamanında da o ikileri 3 yapıp onlara level kasıyorum. Ve bir yerden sonra zaten o turnuva esnasında kastığım ikilikler 3 oluyor. Üçlükler 4 oluyor ya. 4 olurken de onlara level kastığım o süre zarfında zaten turnuvayı bitirmiş oluyorum. Ondan sonra duruyorum. Mesela şu anda ben bu dörtlükler var ya, bunların hepsini bir turnuva yaparken yapmışım. Bir ara yaptım, hatırlamıyorum ne zaman. Şimdi bunların her birini tek tek ben üste attığım zaman bu turnuvayı da bitireceğim. O zaman ne olacak? Elimde benim 5 yıldızlıklar olacak. O 5 yıldızlıklarla da istediğim karakterleri yukarı atabileceğim. Sonrasında dön en başa. Zaten yavaş yavaş alttan adamlar geliyor. İkilikler geliyor. İkilikler nereden geliyor? Muhafız ringinden geliyor.
Arada bir girdiğim o günlük görevlerden 7 veya 3'lük seferden geliyor. Minik minik dolduruyorum. Alttan üste doğru. Yani birliklerden ikiliklere, üçlüklere doğru. Turnuva zamanı ikilikleri, üçlükleri, dörtlükleri daha yoğun kullanıyorum. Veya hani 3, 4, 5'i daha yoğun kullanıyorum diyeyim. Ama turnuva dışında mümkün mertebe 2'ye dokunuyorum da 3, 4, 5'e dokunmuyorum. Tamam, bunlar da değerli. Ardından bir karakteriniz, herhangi bir karakteriniz 5 yıldızadan 6'ya attınız ve o karakteri kullanacaksınız. Örneğin Arix, örneğin Gofret, örneğin Worcester. Önemli değil. Bu savaş dökümcüsü. Onu gidip Minotaur'da level'layın. Ben bunu zaten size Ultra Kabusu serisinde net bir şekilde gösterdim düşünüyorum. Ama yine de onu burada level'layın. Eğer burada level'larsanız zaten burayı yapacaksınız. Doğru mu? Zaten sen bu Mino'yu yapacaksın. 800 gem vermeyip burada yaparsan öncelikle 640 cevher üzerine 2 milyon silver'a tekabül ediyor. Yani sana 640 cevher veriyorsun. Burayı yapıyorsun. Bir de o sana 2 milyon silver veriyor. Yani 800'ü açarsan sana 2 milyon silver da vermiyor. Üzerine bir de daha fazla cevher açmış oluyorsun. O yüzden %100 burada açıyorsun. Bir diğeri, buraya ben çok önceden oyuna ilk başladığım zamanlarda 2 milyonluk bir hesabım vardı. Bu gördüğünüz hesap değil, daha öncesinde. Onu kasarken buraya hazırlık yapıyordum. Buraya 5 tane karakterle giriyordum. Bu 5 karakterin hepsi 6 yıldız veyahut 5 yıldız ama genelde 6 yıldız olurlardı. 6 yıldız 10-15 level yapıyordum. Yani 3 veya 5 basıyordum. İçki basıyordum. 10 ila 22 arasında bir yerlerde oluyorlardı yani. Ve onlara random eşya giydiriyordum. Önemli değil. Onları buraya koyduğum zaman burası 10.000 enerji eder. Yani sen buraya şu şekilde 5 yıl, bunların hepsinin 6 yıldız 10 level olduğunu hayal edin. Bunların her birini buraya koyduğunuz zaman 2000 enerji kafadan gidiyor. Bunların ustalıklarına. 5 tanesi 10.000 enerji. 10.000 enerjinin yanında senden giden 10.000 enerji. Gelen inanılmaz fazla cevher karı. Her birinden en azından 200 ve en azından 150. O da bize 300, 600, 750 mi yapar? 750 cevher ve 10 milyon silver demek. Ve en güzeli, bunlar burada 58 level'a ulaşıyor. 58 level oluyorlar. Ondan sonra 2 gün boyunca da muhafız ringini at veya herhangi bir zindanda kullan. Bitti. Level'lamış oldun. Sıfırdan 60'a, birden 60'a veyahut 2 içki veya 5 içki üzerine 2 günlük muhafız ringi ile 60 oluyorsun. Bu kadar. Yani bu taktik çok güzel bir taktik. Eğer elinizde 5 tane karakteri ustalıklayabileceğiniz bir zaman varsa acilen yapın. O karakterleri hemen atıp hemen kullanmaya çalışmayın. Onlar oyun sonu hesapların işi. Onlar oyuna para veren insanların işi. Senin benim işim değil. Hoş, ben de hesap satın alıyorum, eyvallah. Ama yine de ben hala öyle kullanmaya özen gösteriyorum. Çünkü kaynaklarda bir yere kadar öyle har vurup harman savurarak oyun gitmiyor yani. Bir yerden sonra sıkışıyorsun. Yaptım zamanında, çok uğraşmak da istemedim ama olmuyor yani. Şimdi ben mesela bu soğuk kalbi bunları falan atarken muhtemelen dediğim gibi öyle yapacağım. Bir de hani şu hepsini koyacağım, Minotaur'a koyacağım, öyle yapacağım. Bir de bu Minotaur zamanını eğer KVK'ya getirirseniz KVK içerisinde biraz az puan kasmış oluyorsunuz. Ama en azından Minotaur'un size bir yerlerden puan vermesini sağlıyorsunuz. Çünkü oyunda Minotaur'un bir etkinliği, bir turnuvası yok. Siz şayet bunu KVK zamanında yaparsanız oldukça güzel de puan kasarsınız, emin olun. 10.000 enerji buraya harcayacak durumunuz varsa yani en azından 3.000 cevhere falan tekabül ediyor. Zaten her halükarda vereceğiniz için bu 3.000 cemi sıkıntı yok. KVK zamanında buraya harcayın ve en azından 200k puanı falan rahatlıkla görmenizi sağlayan bir geri dönüş sağlayacaktır size. 30 dakikalık bir video oldu yine ama bu konu önemliydi. Seferden tuttuk, her yere girdik sanırım. Puan
level kasabileceğimiz. Daha da başka anlatmadığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Ama sanırım yok. Eğer atladığım bir şey varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bundan sonra daha başka bu kaynak yönetimi, kaynağın nasıl daha iyi elimizde tutarız, yönetiriz, turnuvalarda neler yapmalıyız da ilgili de videolar çekeceğim. Çünkü insanların kanayan yarası olabilir bu. Enerjiyi nasıl kullanmak gerekiyor? Yemleri nasıl kullanmak gerekiyor? Gibi karakterleri nasıl kasmak gerekiyor? Bunlara çare bulacağız hep beraber. Yorumlarda da bana destek olursanız ve beğenip abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.